Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum hepiniz çok iyisinizdir. Eğitim videoları serisine devam ediyoruz. En son majör arkanaları bitirmiştik. Şimdi artık minör arkanalara ve elementlere geçtik. Onların anlamlarına bakacağımız bir video olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Minör arkanaları incelemeye değnek serisiyle başlıyoruz. Daha önceden de belirttiğim gibi değnekler o aktif eril enerjiyi, aktif enerjiyi temsil ediyor. O ateşin yaratıcı gücü, o başlatım gücünü temsil ediyor arkadaşlar. İşte cinsellik, tutku gibi konuları temsil ediyor. Bunu böyle bir sihirli değnek gibi de düşünebiliriz. Yani şu sembolizmaya bakınca aklıma geldi, söylemek istedim. Yani sihirli değnek o başlatıcı, yaratıcı güç. Buradan da aklınıza gelebilir. Yani içimizdeki gizli güç, inisiye eden, yol gösteren güç demektir değnek kartları. Şimdi değnek asıyla başlıyoruz. Biliyorsunuz ki 10 tane kartımızın yanında her elementte, her seride 10 kartın birden 10'a kadar olan kartların yanı sıra bir de saraylı kartları oluyor. Şimdi hepsini inceleyeceğiz. Değnek asıyla başlıyoruz. Değnek ası ateş elementinin en yüksek kartıdır. Yani ateşin en yüksek olduğu kart değnek asıdır. Tek yöne konsantre olmuş enerjiden bahseder. Bakın burada zaten bunu bir ok işareti gibi düşünürsek bu değneği, yani tek yöne konsantre olmuş enerji diyebiliriz. Kişinin arzularına doğru gitmeye başlaması ve yani kişiyi arzularına doğru gitmeye başlaması için zorlayan güçtür. O başlatan güçtür. Hadi artık başla enerjisidir. İçsel kaynakları kullanmaktan da bahseder. Yani değnek asını gördüğünüz yerde içsel kaynakları kullanma gereğinden de bahsedebiliriz. Mecburiyetin değil, tutkularının peşinden gitmek ve yeni bir maceraya başlamak. Yani bu kart aslında mecbur olduğumuz konuların değil, tutkularımızın peşinden gitmemiz gerektiğiyle ilgili bir karttır. Arkadaşlar değnek ası, başlatan enerji, içimizdeki gizli potansiyel diyebiliriz. Geçtik değnek ikilisine. Kartın üzerinde elinde bir dünya, bir küre, yani dünya tutan bir adam, bekleyen ve uzakları seyreden bir adam resmedilmiştir. Böyle yüksekten, kalenin tepesinden uzakları seyreden bir adam. Yani ben her şeye hakimim. Evet, hareket etmiyorum ama her şeye hakimim enerjisi vardır bu kartta. Yani bir hazırlıktır, bir öngörü aşamasıdır. Bir olaya hazırlık yapmaktan da bahseder bu kart. Yani henüz hareket yoktur, adım yoktur. Tamam, şu birinci değnek asında bir başlama enerjisi gelmişti. Fakat burada henüz daha başlama yok. Yani bir hazırlık aşaması. Burada iyi bir strateji yapılması gerektiğiyle ilgili bir uyarı vardır. Yani her neye başlayacaksanız iyi bir strateji yapmanız gerektiğiyle ilgili bir uyarı. Adamın elinde tuttuğu o dünyadan da zaten bunu anlayabiliriz. Yani gelecek ile ilgili planlar için stratejiyi kurma aşamasıdır değnek ikilisi kartı. Doğmayı bekleyen ve tam şekillenmemiş oluşumlardan da bahseder bize arkadaşlar bu kart. Aynı zamanda zaten sayıları söylerken de bahsetmiştim. İkilikten, dualiteden bahseder. Evet, geçelim değnek üçlüsüne. Burada uzakları seyreden, böyle tepeye çıkmış, uzakları seyreden bir adam resmedilmiş. Ateş elementinin ilk dengeye geldiği yerdir arkadaşlar değnek üçlüsü kartı. Enerjinin yükselmesi, birçok işi yapacak gücü kendinde bulma level'ıdır. Yani burada bu kartta artık birçok şey yapacak gücü bulma, o gücü toplama enerjisi vardır. Aynı zamanda bu kartı gördüğünüz zaman çalışmak için en ideal zamanı anlayabilirsiniz. Yani mesela diyelim ki bir soru sordunuz. İşte bu işe başlamak için doğru bir zamanda mıyım? Herhangi bir şey olabilir.
Bu kartı gördüğünüz zaman doğru zamanda olduğunuzu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir işaret olabilir bu kart. Değnek ikilisinde başlayan yaratıcı fikirler burada ortaya çıkmaya başlar. Şimdi burada bir fikir aşaması, bir strateji aşaması demiştik ya. İşte o fikirler artık değnek üçlüsü kartında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bunun için zamanın ve mekanın çok uygun olduğuna dair bir karttır. Şimdi şunu söyleyelim. Tarotta bazı kartlar evet yanıtının karşılığıdır. Bazıları hayır demektir. Tabii bu sizin hissiyatınıza göre de değişir ama yani şu kartı gördüğünüz yerde bir soru soruyorsanız herhangi bir soru, bu sorunun cevabı evet olarak anlaşılabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani burada zamanın ve mekanın o işe, o fikre başlamak için çok uygun olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra artık mücadeleyi bir kenara bırakıp olana izin verme zamanı. Yani biraz da akışa güvenme zamanı. Çünkü burada bir bekleme var. Bakın yani geleceğini biliyor. O sisteme, o akışa güveniyor kişi burada. Yani bu kartı görürsek şunu da anlayabiliriz. Acele etmeden doğru stratejiyle doğru hamleleri yapmalısın ve zamana ve sisteme güvenmelisin. Akışa güvenmelisin. Ve mücadele etme. Yani sistemle mücadele etme. Ona güven ve ona bırak anlamına da gelebiliyor değnek üçlüsü kartımız. Evet, şimdi geçelim değnek dörtlüsüne. Burada bir kutlama görüyoruz. Arkada kalabalıklar. Bir kalenin önünde kutlama görüyoruz. Tabii ki bu değnek yani şu 11-11 bakın 11-11 sayısına benzer şu iki değnek ve şu iki değnek. Bu aynı zamanda tarot okumalarında ruh eşliliği kavramından da bize bahsedebilir. Aynı zamanda 4 sayısı dengeye gelinen yerde o hani masanın 4 ayağının olduğu yer dengeye gelinen yer var ya arkadaşlar işte değnek kartlarında dengeye gelinen yerdir değnek dörtlüsü. Peki nedir? Ateş elementinin tam olarak oturmasıdır arkadaşlar. Değnek üçlüsünde ne demiştik? Ateş elementinin ilk dengeye geldiği yer aslında değnek üçlüsü. Burada artık tam olarak denge oturuyor. Yani hedefe ulaşıldı, kutlama zamanı. Şimdi burada bir hedef var ya bakın şimdi. Burada bir başlama enerjimiz vardı. Herhangi bir konuyu alalım. Değnek asında bir başlama enerjimiz vardı. O motivasyon vardı. Burada iyi bir strateji vardı. Burada artık harekete geçmek için doğru zamandı. Ve değnek dörtlüsünde harekete geçildi ve kutlama zamanı diyor. Başarıyı aile ve dostlarla ile de paylaşma. Yani bu kutlamayı çevreniz ve aileniz ve sevdikleriniz ile de paylaşma zamanı olduğunu gösteren bir karttır. Yalnız burada henüz tam tamamlanma yoktur. Yani evet bir level atlanmıştır, bir üst seviyeye çıkılmıştır, bir hedefe ulaşılmıştır. Fakat tam olarak bir bitiş yoktur. Hedefe tam olarak ulaşılmamıştır yani. Yani çalışarak ilerisi için de yatırım yapılması gerektiğine dair bir karttır. Şimdi bir hedefe ulaşıp ulaşmamakla ilgili bir soru soruyorsanız bu kartı gördüğünüz yerde evet siz bir level atladınız. Belli bir yere kadar geldiniz. Bunun tadını çıkarın. Fakat çalışmaya devam. Henüz daha tam olarak bu kutlamayı şu anda yapıyorsunuz ama tam olarak henüz hedefinize ulaşmadınız. Devam edin, çalışmayı bırakmayın anlamında da bir uyarı olabilir. Değnek dörtlüsü kartı arkadaşlar. Şimdi geçtik değnek beşlisine. Çatışan ellerinde sopalarla birbirine girmiş bir sürü insan görüyoruz burada. Şimdi bu ne demekmiş bakalım. Şimdi şu değnek dörtlüsündeki denge var ya hani kutlama belli bir yere kadar gelme. İşte bu kartı gördük yani bu kart değnek dörtlüsünden sonra gelen değnek beşlisi kartı buradaki dengenin korunamadığını gösteriyor. Diyor ki değnek dörtlüsü korunamadı ve denge bozuldu. Yani şuradaki dengenin bozulmasına zaten dengenin bozulması da bir çatışma yaratmış. Bu dengenin korunamadığını gösteriyor. Hedeflere ancak mücadele ederek ulaşılacağıyla ilgili de bir karttır. Çünkü mücadele ediyor insanlar burada birbiriyle bakın. Yani kimin kime daldığı da pek belli değil. Hani bir karışıklık da var ortada. Ama burada bir mücadele edilmesi gerektiğiyle de ilgili bir uyarı olabilir bu kart. Yani bak sen buradaki dengeyi bozdun. Evet bir yere kadar gelmiştin.
Ama sen bu dengeyi şimdi bozdun. Belki kendine çok güvendin. Belki hırslarına yenildin. Bu denge bozulduğu için bir dengesizlik oldu. Sen çalışarak, mücadele ederek devam edeceksin yoluna anlamında da bir karttır aynı zamanda. Yaratıcı fikirleri kullanma konusundaki ön yargılardan bahseder. El birliğiyle çözülmesi gereken bir düğüm olduğunu da dile getirir. Yani sadece çatışma anlamında kullanılmaz. Aynı zamanda ortada bir problem varsa bunu yalnız başına değil, el birliğiyle ve iş birliğiyle çözülmesi gerektiğine dair de bir uyarı olabilir. Değnek beşisi kartı. İletişimin öneminden de bahseder. Gerçi değnek kartları iletişim kartları değildir. Fakat burada bir çatışma var ya. İşte bu çatışma aslında insanlar arasındaki iletişimin ne kadar önemli olduğundan da bahseder. Mesela bir aşk okumasında gördüğünüz zaman karşınızdaki, aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişiyle bir çatışma söz konusuysa işte burada bir iletişim problemine işaret eder. Yani iyi bir iletişim kurulmalı. Bu sadece aşk değil. İş, arkadaşlık ve aile mevzularında da yani tüm insan ilişkilerinde geçerli bir konudur. İletişimin önemi. Evet arkadaşlar, değnek beşlisi kartı bu şekilde yorumlanabilir. Saydığım şekilde ihtimalleri ayırarak değerlendirdik. Şimdi geçtik değnek altılısı kartımıza. Kartın üzerinde atıyla savaştan dönen ve zafer kazanan bir asker ve onu kutlayan insanlar görüyoruz arka planda. Yani kişi savaşı kazanmış ve dönmüş. Bir zaten zafer elinde tuttuğu değnekte bir zafer işareti. Yani o zaferi kazandığına dair bir işaret görüyoruz. Ve yani zafer ve başarı kartı diyebiliriz değnek altısı için. Şimdi şurada değnek beşisinde kaybolan enerji ve denge vardı ya arkadaşlar. Bu kartta o kaybolan enerji geri geliyor. Yani kişi gücünü artık geri topluyor. Zaten burada da bir savaş söz konusuydu. İşte bu savaş bitiyor. Kişi bunun içinden çıkıyor. Bu mücadele ve savaşın içinden ve zaferle dönüyor. Bakın aslında kartlar da böyle sıraya koyduğunuz zaman ne kadar güzel bir hikayeyi anlatıyor. Yani sadece kartlar tek tek anlamları olarak değerlendirilmiyor. Hani birden ona kadar orada da bir hikaye anlatılıyor aslında. Yani belirsizlik sona erdi. O değnek beşisindeki belirsizlik sona erdi. Artık hedef odaklı çalışma zamanı. Mücadelenin sonundaki zaferden bahseder demiştik. Zaten buradaki mücadeleden de bahsetmiştik. Bir önceki karttaki düğümler çözüldü ve birlik sağlandı. Şimdi artık gurur duyma zamanı. Yani bu kartı gördüğünüz yerde zaferden, başarıdan, güzel gelişmelerden ve bir savaşın bitmesinden ve bir savaşın içinden yani o biten savaşın içinden galibiyetle ayrılmaktan söz edebiliriz. Hangi konuya bakıyorsanız onunla ilgili arkadaşlar. Devam edelim. Değnek yedisi kartında şöyle gösterelim. Kartın üzerinde kendi alanını savunmaya çalışan bir kişiyi görüyoruz. Yüzünde bir endişe ve korku var aynı zamanda. Şimdi mücadele etmekten bahseder. Fakat şöyle bir uyarı olabilir. Bütün enerjini mücadeleye değil hedeflerine odaklaman gerektiğini. Yani etrafınızdaki insanlarla çok fazla mücadele ediyorsanız bu enerjiyi boşuna harcadığınızı, onlara harcayacağınız enerjiyi hedeflerinize yöneltmeniz gerektiğiyle ilgili bir uyarı vardır bu kartta. Aynı zamanda hedefe giden yoldaki engellerden de bahseder. Saldırılara karşı savunma isteğinden bahseder. Mücadele sırasında dik durmak gerektiğini de aynı zamanda. Yani bakın burada evet korku ve endişe dolu biri var ama burada bir ne var? Kararlılık var. Alanını koruma konusunda bir güç var. Yani dik bir duruş var burada. İletişim ve ikna becerilerini kullanmakla ilgili de bir uyarı olabilir. Değnek yedilisi kartımız arkadaşlar. Yani bunu gördüğünüzde bir mücadeleden, kendi alanını koruma isteğinden ya da bir dik duruştan bahsedebiliriz. Hani ne derler? Burnu düşse eğilip almaz mı derler. Öyle bir laf vardır ya. Yani biraz onu da çağrıştırır. Ne kadar sıkıntı çekerse çeksin bunu belli etmez ve mücadeleye devam eder kişi burada. Bu kartta. Geçelim değnek sekizlisine. 8 tane değneğin yukarıya doğru ivmelenerek bir harekete geçtiğini görüyoruz. Zaten bu kartta hareket ve ivme kartıdır arkadaşlar. Bakın şurada
hani değnek altılısında bir dengeye gelinmişti. Burada tekrar böyle bir ufaktan bir denge bozuluyor gibi oldu. İşte mücadeleler başlamıştı ya. İşte değnek sekizlisinde tekrar dengeye geliniyor. Ancak hareket ve çalışma devam ediyor. Yani bakın bu kartı gördüğünüz yerde hareket, eylem görebilirsiniz. Ani değişimler ve bunların sunduğu sonsuz fırsatlar. Ani bir değişim olacağına ve karşınıza belki de inanamayacağınız fırsatların geleceğine dair de bir uyarı olabilir bu kart. Dinlenmek için bir mola vermek gerektiğini, belki de çok hızlı gidiyorsunuz. Çok yorucu bir tempo, farkında değilsiniz. Artık bunu kendiniz ya da baktığınız kişiye göre arkadaşlar. Ben bu şekilde anlatıyorum. Siz nasıl kişiye göre, duruma göre değerlendireceksiniz. Yani burada bir hız var. Çok hızlı gidildiğine dair de bir uyarı olabilir. Yani biraz dinlenip mola verilmesi gerektiğini de söylüyor olabilir. Yani öncelikleri belirledikten sonra tekrar akışa geçmek. Belki biraz öncelikleriniz şaşmıştır. Belki gereksiz sorumluluklar üzerinize almışsınızdır. Bununla ilgili de bir uyarı olabilir. Yani diyor ki önceliklerini belirle. Çok hızlı gidiyorsun. Çok fazla enerjini dağıtıyorsun. Önceliklerini belirle, ona göre hareket et anlamında da bir uyarı olabilir. Aynı zamanda şöyle bir uyarı da olabilir. Durağanlık tuzağına düşme. Harekete geç anlamında da bir uyarı olabilir. Yani tam tersini olarak değerlendirirsek artık harekete geçilmesi, hızlanılması gerektiğiyle ilgili de bir karttır. Değnek sekizlisi arkadaşlar. Şimdi geçtik değnek dokuzlusuna. Benim bu kartları ilk elime geçtiğinde en çok güldüğüm, komiğime giden kart budur. Nedeni bende kalsın arkadaşlar. Kendime özel bir şey bu. Ama şu kartı gördüğümde bayağı bir gülmüştüm. Burada başına bakın, sargı var adamın. Artık başı yarılmış, gözü yarılmış, bir sürü şey yaşamış ama hala dik bir duruş sergiliyor ve alanını gene koruyor. Değnek yedilisine biraz benziyor fakat burada gerçekten yara alınmış artık yani. Ve gözlerde korku, hırs ve endişe var yine aynı şekilde. Şimdi bakalım neymiş değnek dokuzlusu. Cesaret ve kararlılık. Bakın zaten kişinin yüzünden de görüyoruz. Şimdi dedik ya, sembolizmaları kendinize göre yorumlayın ki size ne hissettirdiği önemlidir. Mesela zaten baktığınız zaman şuradaki figüre, hani sadece kartın anlamına bağlı kalmamanız için söylüyorum. Şu adamın yüzünü iyice görüyor musunuz bilmiyorum, net bir şekilde. Baktığınız zaman zaten burada bir kararlılık görünüyor yani. Cesaret ve kararlılık, zor da olsa elde edilmiş bir başarı. Evet, burada da bir başarı vardır bu arada arkadaşlar. Yani tamam, çok yara almıştır ama başarmıştır buraya kadar gelmeyi. Elde edilen tecrübeler sonucunda hayalperestlikten uzaklaşma, gerçeklik ve amaç odaklılık. Artık burada bir olgunlaşma görüyoruz. Bu kadar yol geçilmiş, 9'a kadar gelinmiş. Burada arkadaşlar artık tecrübeler edinilmiş. Hayalperestlikten uzaklaşılıp daha gerçekçi bir yaklaşım sergileniyor diyebiliriz. Fikirlerinin sonuna kadar arkasında, her durumda ifade özgürlüğünü savunan, cepheyi terk etmemiş kişi. Bakın, kendi cephesini terk etmemiş. Ne yaşarsa yaşasın kendi alanını, cephesini terk etmemiş. Korumaya devam ediyor. Yani bu güzel, onurlu bir karttır. Yani böyle kendi yerini koruyan onurlu bir karttır. Ve kendi fikirlerinin sonuna kadar arkasındadır. Her ne olursa olsun kendi fikirlerinden vazgeçmiyor bakın. Böyle de alabiliriz. İfade özgürlüğünü savunuyor. Cepheyi terk etmeyen kişi demiştik. Şimdi devam edelim. Kurban bilincinden çıkmış sağlam karakter. Şimdi burada ahlayıp vahlamıyor, ağlamıyor. Yani ben kurban edildim, işte ben yenildim gibi bir ağlama söz konusu değil. Çok sağlam bir karakter sergileniyor burada. Artık o kurban bilincinden çıkmış kişi. Belki de kurban bilincinden çıkılmasıyla ilgili bir uyarı da olabilir bu kart arkadaşlar. Elde olanı korumak için gerekli olan son bir mücadele. Neden son? Çünkü 9 rakamı, artık tamamlanma gerçekleşiyor. Son bir mücadele kaldığına dair de bir kart olabilir bu arkadaşlar. Yani diyor ki pes etme. Son bir adımın, son bir sınavın, son bir mücadelen kaldı. Evet, geçmişi ve geleceği gözden geçirmek için de bir uyarıdır. Tam, çünkü artık biri dönüp arkana bak bakalım, ne kazandın, ne öğrendin, ne kaybettin. Bunu da değerlendirme aşaması olabilir 9 rakamından mütevellit.
Şimdi geçtik değnek konusuna. Kartın üzerinde bir sürü değnek taşıyan, yorgun, önünü bile o değneklerden dolayı göremeyen bir figür görüyoruz. Aslında eve çok az kalmıştır. Çünkü zaten 10 numara artık bir bitiş ve yeni bir döneme hazırlıktır. Yani şurada ev var mesela. Eve çok yaklaşmıştır. Fakat çok yorgundur. Bu değneklerde kişinin üzerine aldığı gereksiz sorumlulukları temsil eder. Bakalım neymiş? Bir yandan başarı, bir yandan gereksiz alınan yükler. Yani evet, bir başarı var. Bakın, eve doğru çok yaklaşılmış. Yani hedefe çok yaklaşılmış. Bir başarı var ama gereksiz alınan yükler de var. Bu yükler fedakarlık ve tavizlerin bir sonucu. Yani sadece fiziksel anlamda yüklerden bahsetmiyor. Fedakarlıkların ve tavizlerin de bir göstergesi olabilir. Artık bunlardan özgürleşme vaktinin geldiğine dair çok ciddi bir uyarı var arkadaşlar. Kime bakıyorsanız bakın, o sırada o kişiyle ilgili, söz konusu kişi kimse, gerçekten bu yüklerden kurtulması gerektiğini söylüyor. Sorumlulukları altında izlen kişinin kapalı görüş alanı. O sorumluluklar, bu değneklerse kişinin görüş alanını kapatıyor. Yani ilerlemesini engelliyor ve gereksiz yere yoruyor. Sana ait olmayan ve taşımak zorunda olduğun her şeyi bırak. Başarı ancak özgür kişiler için bir anlam taşıyabilir. Yani sen başarmak için buraya kadar geldin ama özgür olmadıktan sonra, bir sürü üzerine yük yükledikten sonra, kendi hayatını yaşayamadıktan sonra bu başarının da bir anlamı yok diyor yani. Burada artık bitiş söz konusu. Bitiş ve yeni bir başlangıç için hazırlık dönemi söz konusu. Özetle bu kartı gördüğünüzde hayatınızdaki sorumlulukları gözden geçirin. Bakalım gerçekten size mi aitler, yoksa gereksiz yere üzerinize yük mü alıyorsunuz? İlerlemenizi engelleyen şey bu olabilir. Bu konuda da bir uyarı niteliğindedir değnek onlusu arkadaşlar. Şimdi geçtik saraylı kartlarımıza. Değnek prensi. Enerjini nasıl kullanacağını henüz bilmiyorsun anlamında bir uyarı olabilir. Şimdi enerji ve hani o hareket enerjisi, başlangıç enerjisi kartıdır. Fakat prens olduğu için daha toy bir enerjidedir. Bu yüzden enerjini nasıl kullanacağını henüz bilmediğine dair bir uyarıdır. Ani kararlar vermeye dikkat et. Çünkü o ateş enerjisi insanı bir anda gaza getirir ve ani kararlar verdirir. Ve bu toy enerjiyle bu potansiyel çok daha yüksektir. Bu yüzden ani kararlar vermeye dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bir uyarıdır. Yeni başlaması olası ilişkilerde başarısız olma ihtimali. Yani diyelim ki yeni bir ilişkiye başlanacak ve bu kart çıktı. Burada başarısız olma ihtimali derken şunu diyor. Yani ani kararlar verirsen başarısız olabilirsin diyor. Nedir ani karar? Aniden, tanımadan evet demek. Aniden ayrılmak ya da ani kararlarla herhangi bir şey yapmak. Yani bu yeni bir ilişki de olabilir, mevcut ilişki de olabilir. Fark etmez. Vizyoner kişilik, yaratıcı bir zekadan da bahsediyor aynı zamanda. Kontrol edilemez ve sabırsız. Çünkü neden? Prens. Kontrol edilemez ve sabırsız. Toy enerji. Yani bir kişi için bakılıyorsa, ki zaten ne demiştik? Saraylı kartları bir projeksiyondur. Yani psikolojideki projeksiyon yöntemidir. Yani bu kartlar bizi aynalayan kartlardır. O yüzden diyor ki bunu gördüğünde kendinle ilgili bunları düşünebilirsin. Bunları gözden geçirebilirsin. Vizyoner kişilik, yaratıcı zeka, kontrol edilemez ve sabırsız kişilik, düşüncelerini hemen eyleme geçirmek isteyen, yeniliklerden zevk alan, ilkleri denemeyi seven bir yapıdadır değnek prensi. Kişinin içindeki ilham, yüksek benlikle olan iletişimdir. Bakın, ilham yani bir sanatçı ve bir yaratıcı için, hani o sanatsal yaratım gücünü kullanan kişiler için bir ilham kaynağı da olabilir aynı zamanda. Bu kartın gölgesi düşünmeden hareket etme, o toyluğun verdiği düşünmeden hareket etme durumudur. Enerjiyi doğru yere kanalize etmek ve başkalarının tecrübelerinden de yararlanılması gerektiği konusunda da çok net bir uyarıdır bu kart arkadaşlar. Şimdi prens biraz daha büyüyor, biraz daha olgunlaşıyor ve şövalyeye dönüşüyor. Bakın, atının üzerinde, şahlanmış atının üzerinde elinde değneğiyle devam eden bir şövalye. Nasıl yönlendireceğini bilememek enerjiyi. Burada şimdi biraz böyle artık buradaki toyluk
da var aynı şey. Yani nasıl yönlendireceğini bilememek, ama burada biraz daha o ateşli, coşkulu enerji olduğu için hala devam ediyor o durum, o tehlike. Enerjiyi genellikle yanlış yerde kullanan kişi, yani bu kartı gördüğünüz yerde kişinin enerjiyi belki yanlış yerde kullanıyor olabileceğine dair bir uyarı olabilir. Yaratıcı bakış açıları ve fikirler aynı zamanda bu kart. Cesur, cüretkar ve coşkulu tavırlar, o değneğin, ateşin enerjisinden ileri gelen bir durum. Tam bir fikir makinesidir arkadaşlar. Değnek şövalyesi tam bir fikir makinesidir. Görmezden gelinmeye asla tahammülü yoktur. Biraz o ateş egosundan kaynaklı. İkna kabiliyeti çok yüksektir. Kontrolsüz ve plansız hareket etme kapasitesi de çok yüksektir. Her şeyi yakacak potansiyele sahiptir. Zaten kendisi bir ateş olduğu için, ateş elementi olduğu için her şeyi bir anda yakıp yıkabilecek kadar bazen kontrolden çıkabilir. Bakın, ayağın yere sağlam basılması konusunda ciddi bir uyarıdır bu. Dediğim gibi, eğer bu kartı görüyorsanız biraz ayağın yere sağlam basılması gereken bir döneme işaret ediyor olabilir değnek şövalyesi. Devam edelim. Şimdi kraliçe bu ateş elementindeki dişil enerji. Yani dişil enerji derken kadın erkek değil, daha önce bahsetmiştim. Kraliçeler dişil enerjiyi, krallar eril enerjiyi temsil ediyor ya, yani o eril gücü, bu dişil gücü, bu eril gücü temsil ediyor. Şimdi dişil güç, değnek elementinin, ateş elementinin değnek serisinin dişil gücünden bahsediyoruz. Dengeleme. Şimdi burada bir dengesizlik ve aşırı coşkuluk vardı ya, işte burada bir dengeleme geliyor. Duyguları sakinlikle ele alan ve değerlendiren. Çünkü neden? Dişil yön olduğu için, dişil güç olduğu için duyguları daha sakinlikle ele alıyor. Ve daha aklı başında bir değerlendirme yapıyor değnek kraliçesi. Tepkisellikten ve hırsla hareket etmekten kaçınan. Bakın şuradaki bu coşkuyu, bu ateşi dengeliyor dişil gücüyle. Çıkmaz sokakta yeni bir yol açan ve harekete geçen demiş. Karşısındakini özel ve değerli hissettirmeyi seven, yaratıcılıkları destekleyen, personası ile benliği birbirine çok yakın. Şimdi persona nedir? Benlik nedir? Persona taktığımız maskelerdir. Topluma karşı taktığımız maskelerdir. Bir de benliğimiz vardır. Bu ikisi arasındaki, yani topluma gösterdiğimiz yüzümüzle o maskelemediğimiz, yani o özümüz olan tarafı çok iyi dengeleyen bir karttır bu. Değnek kraliçesi. Doğal ve esnektir aynı zamanda. Gölgesi ise bazen çok olumlu tavırları her şeyi yakıp yıkabilir. Şimdi fazla olumlu tavır sergilerse yakıp yıkıcı olabiliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir de gerçekten çok öfkelendiğinde, tamam dişil güçtür, dengeler, sakinleştirir, ama çok öfkelendiğinde o da yakıp yıkabilir. Çünkü ne de olsa ateş elementi arkadaşlar. Evet, değnek kraliçemiz bu şekilde tahtında oturan, önünde siyah bir kedisi ve elinde bir ay çiçeği ve değneği olan kraliçemiz, değnek kraliçesi. Şimdi geçtik değnek kralımıza. O da aynı şekilde tahtında oturan, elinde değneği olan, yerde bir kertenkele. Tabii ki bu sembollerin hepsinin bir anlamı var arkadaşlar. Tarot sembolleri sözlüğüne bakarsanız bu sembollerin tek tek anlamlarını öğrenebilirsiniz. Yani bunların hiçbiri boşuna yapılmamış. Mesela şurada bir kertenkele var. Bu böyle süs olsun diye koyulmamış. Bunların hepsinin anlamları var. Bakın arkada da bir aslan figürü görüyoruz. İşte kişinin pelerininin renklerine kadar hepsi özel olarak tasarlanmış, bir amaca hizmet eden sembollerdir. Şimdi değnek kralı ateş elementinin dengeye artık oturduğu yerdir. Çünkü burada bir olgunlaşma söz konusudur. Artık değnek serisinin en olgun kartıdır. Ateşi kullanmayı çok iyi bilen bir ehlidir. Ne derler ona? Konuşamadım. Ehildir. Ehil. Evet, ehil. Yani ateşi çok iyi kullanmayı artık bilen bir enerjidir.
Koruyucu ve kollayıcıdır tüm krallar gibi. Baba figürü de aynı zamanda, yani o baba koruyuculuğu ve kollayıcılığı da burada söz konusudur. Enerjisini çevrenin ve kendisinin iyiliği için kullanır. Bakın burada bir krallardan bahsederken demiştim ya hani krallar hava elementiyle kendi elementlerini birleştirirler diye. Havanın o entelektüel enerjisiyle değneğin o spiritüel enerjisini birleştirir işte değnek kralı. Vizyoner, açık fikirli ve yenilikçidir. Daha önce düşünülmemişi düşünen bir kraldır değnek kralı. Alçak gönüllüdür, girişimci ve yenilikçidir. Ayağı yere sağlam basar. Geçici heveslerin peşinde koşmaz çünkü zaten olgundur. Yani bir değnek şövalyesine göre çok daha ayakları yere sağlam basan bir kişilikten bahsediyor burada. Yani bu kartı gördüğünüz yerde böyle birinden bahsedebiliriz. Sonrasında geniş perspektiften bakan o aslının öncülüğüne sahip kişidir. Yani bir aslan düşünün ki nasıl böyle ağır, olgun bir şekilde ormanda hükmeder. Aynı şekilde aslanın enerjisinin, aslanın o öncülüğüne sahip bir karttır. Aynı zamanda değnek kartı. Yani değnek kralı lider olmak için doğmuştur. İyi bir yönetici, eş ve iyi bir ortaktır değnek kralı arkadaşlar. Evet, bu şekilde değnek serisi. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videomuzda kupa serisine geçeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Like and subscribe.